Efendim öncelikle selamlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Ben Tugay. Yepyeni bir mobil MMORPG oyunuyla beraberiz. Soulland New World global versiyonu sonunda geliyor. Şu anda Amerika ve Kanada bölgelerinde erken erişimde. Oyunu indirmek isterseniz büyük bir ihtimalle APK dosyası bakmalısınız. Ben de bulursam açıklamalar kısmına bırakırım. Şu anda oyunu indiriyoruz. Onun dışında zaten bu oyunun Asya versiyonu var. Ben No Commentary kanalımda oynamıştım. Hard Pay to Win durumu vardı. Şu anda EU serverları da gelmiş. Açık yeşilde language'e baktığımız zaman İngilizce ve sanırım Çince dil desteklerini görebiliyoruz. İstersen bir başlayalım. Öncelikle karakterimizi oluşturalım. Hangi karakterler var onlara bakalım. Ayrıca karakterlerin yanında hostes dediğimiz olay ve recruit sistemi de onun içerisinde mevcuttur. Onu bilmeni isterim. Daha önce oynadığım için söylüyorum. SS karakterler, SSR karakterler oyun içerisinde mevcuttur. Aynı zamanda PvE, PvP zindanlar da oyun içerisinde mevcut. Bunların da bilgisini vereyim. İstersen karakterlerden başlayalım. White Tiger diye bir karakterimiz varmış. Hem erkek hem kadın seçimleri de oyun içerisinde sanıyorum ki hepsinde mevcut. Yalnız bir karakteri alamıyorsunuz. 51 level olmanız gerekiyor onun içinde. Nether World diye bir karakterimiz var. Blue Silver Grace diye bir karakterimiz var. Hepsinde zaten kontrol, damage, support, survival olarak sağdan görebiliyorsunuz. Bak bu mesela support karakteriymiş. Kankam. Bu biraz daha damage, survival, agility. Kontrolü de birazcık yüksek. Hangisini istiyorsanız mesela damage ve survival bunda çok yüksek. Kontrol de biraz yüksek. Hammer kullanıyormuş zaten isminden de belli. Pagoda tamamen support bir karakteri. Full support oynayacaksanız bunu almalısınız. Phoenix Damage Survival kontrol odaklı şu karakteri ise alamıyorsunuz. Ne diyor? 51 level olmanız gerekiyor sanırım bir tane karakterin üzerinde. Ben diyorum ki Netherworld alalım. Hem damage hem agility'si çok yüksek, kontrol de aynı zamanda Eve. Tabii ki de her zaman klasik Woman. Hiç değişmez. Karakterimizi seninle birlikte yapalım sevgili dost. Oyun içerisinde bakarız. Oo. Bu şekilde anime esintileri oyun içerisinde mevcut. Dediğim gibi recruit sistemi de oyuna tabidir. Bence güzel oldu. Şu da of güzel, saç stilleri falan güzel. Onun dışında face ayarlayabiliyoruz. Tabi oyunun iOS sürümü yok. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Sadece şu anda Android sürümleri var. Dediğim gibi o da beta aşamasında. Saçımız tabii ki de kırmızı olsun. Gözler şöyle bir tane seçelim. Klor yine şöyle indirirsek çıkacaktır. Kırmızıya doğru. Şurası neymiş? Burada yine kırmızıya doğru. Burası da dövme mi? Ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum, yapsak mı yapmasak mı dövme? Şöyle yok ya, çok kötü oldu. Bu şöyle olabilir. Hadi klor olarak da yine kırmızıya doğru veya başka bir şey. Ama şöyle kalabilir ya bence. Ne istiyorsun isim? Hak eksiz. Normalde dediğim gibi oyunun Asya sürümü var. Biz de zaten oynadık. Hem betalarını oynadık. Çok oldu tabii. 1,5 yıl oldu sanıyorum ki. No Commentary kanalımda oynamıştım. İstersen birazcık da sesini açabiliriz. Bu şekilde yeterli olacaktır. Çok da fazla oyunun sesine ihtiyacımız yok. Ara sahneler olursa geçirebiliyorsa da geçeriz sevgili dost. Ee, Final Fantasy 14 Mobile gelene kadar bu tarz MMORPG'leri tabii ki de kanalımda görebileceksin ama bundan sonra Final Fantasy 14 Mobile çıktığında tabii Pay to Win seviyesi unsurlar çok aza indirileceği için 3D olsun tabii ki de. Bu çok yakın ama. Şöyle baktığımız zaman evet. Müziği sanıyorum ki şuradan settings'i görebiliyor muyuz? Hemen kapatalım istersen. Sound, background sound. Şöyle kamera sensitivity'mizi falan arayabiliyormuşuz. 3D zaten. Buradan shake effect kapalı olsun. Onun dışında grafik high. Gerisi yeterli olacaktır. Sound full. Onun dışında Basic Switch Language yine dediğim gibi Türkçe dil desteğini bu oyunda bulabileceğinizi zannetmiyorum. Bundan sonra yine birazcık daha sesini açabiliriz sevgili dost. Hadi bakalım. Çok da iyi başlamadı. Grafiksel detayları güzel gözüküyor ama oyun içerisine girdiğinizde
Böyle boğuk gibi, sanki böyle bir pikselleşiyormuş gibi bir şey oluyor. Renkler tam detaylandırılamamış mı? Bilemiyorum yani, orayı ben çözemedim. İlk oynadığım Asya versiyonunda da bu şekildeydi oyun aslında benim, ama bakalım dost. Wow. Yani skill atışları, karakter tasarımları, anime karakterleri çok iyi. Onun dışında işte bir şey diyemeyeceğim abi işte. Onun dışında pek bir şey diyemiyorum yani. Onun dışındakiler kötü. Yoksa skill atım efektleri falan güzel. Grafik detayları çok da zorlayıcı değil aslında, normal, ama Asya versiyonu neyse bu da o. Üstüne hiçbir şey katmamışlar sevgili dost. Yani oyun oradaki haliyle tekrar globale gelmiş ama aradan 1,5-2 yıl geçmiş. Bunun ben bilmiyorum, doğru olduğunu düşünmüyorum yani, kesinlikle. Üzerine bir şeyler katmalısın bence. Aynı oyunu getirip tekrar 1,5-2 yıl sonra globale getirirsen bence ne kadar tutma ihtimali vardır ki? Şu an mesela Final Fantasy 14 Mobile'den yine örnek vereceğim. MMORPG olduğu için mecbur. Mesela en son yeni bir güncelleme aldı. 3 tane ekstra zindan geldi. Oyunun başlangıç ekranı değiştirildi. Bazı yine sinematikler eklendi. Ee, Ya bilemiyorum abi. Abi senin de fikirlerini her zaman almaya meraklıyım. Biliyorsun yani. Sadece şöyle doşlama mekanimiz de varmış. Onun dışında tabii ki de iOS sürümü olmadığı için oyunun biz emülatörden oynuyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Onun da bilgisini vereyim sana. Çünkü iOS sürümü yok. Benim cihazım iOS. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok sevgili dost. Onun için de kusura bakma yani. En azından ama yine Türkiye'de şöyle söyleyebilirim. Gerçekten yeni mobil oyunlar bulabileceğin, hatta bazı oyunları nadir görebileceğin kanallardan bir tanesi benim yani. Net bir biçimde söylüyorum ben sana. Türkiye'de mobil oyun oynuyorsa insanlar, gidip çoğunlukla hepsine bakabilirsiniz ki bu da ulti yeteneğimiz. Genelde liste videosu atıyor yani. Şimdi bunu inkar edemeyiz abi. Kesinlikle liste videoları atıyorlar ve şimdiye kadar birçoğu hatta oyunlar oynamıyordu bile. No commentary kanallarından alıp üzerine konuşuyordu. Yani bunu net bir biçimde söylüyorum size. Böyle yapıyorlardı. Kesinlikle. Boss'umuzu kestik. Bundan sonra öğretici bitmiştir diye düşünüyorum. Geçme ekranı varsa tabii ki de geçeceğiz ama oyunu da çok iyi bulduğumu söyleyemeyeceğim. Asya versiyonuyla aynı kalmış. En azından başlangıç ekranı globale göre değiştirilebilirdi. Farklı bir şey katılabilirdi. Bir iki tane karakter gelmiş sadece. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Şu şekilde bir map ekranı vardır sevgili dost. Map'i merak ediyorsan. Map dizaynı gerçekten çok güzel. Görevler otomatik gitme vardır. Otomatik oynama, aynı zamanda da siz de otomatik bir şekilde oynatabiliyorsunuz ve burası da çantanız, karakterinizin itemleri vardır. Tabii ki de bunların bir upgrade sistemi var. Onu da sizlere belirtmek isterim. Menülerden tabii ki de kapalı. Mesela şöyle söyleyeyim. Birkaç tanesinden örnek vereyim oynadığım için. Exchange'ler zaten item yükseltme ekranı. Recruit sistemi onun içerisinde vardır. Soul Ring olayı var. Life Skill var. PvP var sezonluk. Onun dışında 80'e 80 PP atabileceğiniz bir alan vardı. O kalkmadıysa ve dungeonlar oyun içerisinde vardır. Şimdilik bilmeniz gereken bu kadar yeterli. Ama hard pay to win olduğunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Otomatik oynanış ise burada açıp kapatılabiliyor şu anda. Tabi biraz main oynayalım. Kaç dakika oldu ki? 8 dakika oldu. Bir 10-11 dakika oynayalım. Görev işleyişi de tamamen bu şekilde gidiyor. Tabii ki de ben geçerim. Basalım. Buradan ekstra bir tane karakter mi veriyordu? Hatırlamıyorum. Bir şeyler veriyordu ya. Bir gidelim. Silver falan verdi. Ha, bir de böyle şeyler var. Madalya falan alabiliyorsunuz görevleri yaptıkça. Onlar yükseliyor. Gidip görevlerinizi falan veriyorsunuz. Ama bir yerden sonra hep aynı döngüde dönüyormuş gibi hissetmiştim ben. Asya versiyonunda öyleydi yani. Bilemiyorum. Halen oyunu indirme aşamasındayız. İndiriyoruz. Tabii ki de bundan sonra çok indirecek miyiz? Ödül de veriyormuş. Oyunu indirirseniz. Kristal falan veriyor. Onun dışında silver falan veriyor. Sanıyorum ki 1000 tane de
çekme hakkı veriyordu. Bakın yeşil ekipmanlar geldi bile. Bunlar pembeye doğru gidiyor zaten oynadıkça. Onun da bilgisini vereyim. Ben MMORPG oyunları genelde böyle oyuna girip yorumlamayı sevdiğim için bunlarla da böyle kapışıyorsunuz. Bundan sonra bununla kapışacağız yani. Bunlar her level başı oluyordu sanırım ya. Yani level 10, level 20'de böyle bunları yendiğiniz zaman ekstra ödüller veriyordu size. Ben öyle hatırlıyorum. Bakın bir tane hemen bot verdi. Tamamen bu şekilde ama yanınızda gezdirebileceğiniz dediğim gibi SSR karakterler oluyor. Şu an kapalı olduğu için tabii ki de gösteremiyorum. O kadar da oynayacağımı zaten tahmin etmiyorum. Çünkü ben bu oyunları oynarken ee, o kadar uzun süreli 40-50 level oynamıyorum yani bu oyunları. Gerçekten tek atımlık oluyor. Birkaç tane de dangalak şey demiş. İşte pay to win olmayan oyun bulamazsın falan filan demiş ama bazı arkadaşların gerçekten geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Ben var aslında ama hepsi birçoğu eski. Yani oynamazsınız zaten ben buraya atsam bile yani hep söylüyorum Adventure Quest 3D gibi oyunları atsam kimse oynamaz. Yani emin ol ona benzer bir sürü mobil MMORPG var ama içi boş. Yani tek oynayabileceğimiz opsiyon Final Fantasy 14 Mobile'dır. O da pay to win değildir. Sadece oyunda hızlandırma olsunlarda bulunuyor. Ama endgame'e geldiğiniz zaman yani seve seve adam da zindanlara girip materyal toplayıp item çıkarmak zorunda. Şimdi hiç para yatırmayan bir adam bununla rekabet edebilir mi diyorsan evet edebilirsin. Final Fantasy 14 dedim. Final Fantasy 14 Mobile'da da gördüğüm en kralı sana 5 milyon da oyuna yatırsa adamlarla rekabet edebilirsin dost. Sadece emek vererek yani. Hiçbir şeyi 1 lira yatırmadan emin ol o zindanlara girersin, materyalleri toplarsın, en yüksek seviye itemleri de alırsın. Kalıbımı basıyorum yani. Çin versiyonunda öyle. Tabi global versiyonunda da çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. En fazla mağazayı açmak için bir şeyler alırsın. İşte Battle Pass alırsın ama aldığın kostümler, petler, itemler sana ekstra özellik, combat power falan katmaz. Yani katmayacaktı zaten. Böyle SSR karakter çekmeler falan o oyun içerisinde olmayacak. Halen adam diyor ki pay to win oyun bulamazsın. Ya sen ciddi misin? Nerede kaldın? Night Online'da mı kaldın? Yani yeni çıkan Rise'da mı kaldınız? Ben anlayamadım abi sizi nasıl bulamıyoruz anlayamıyorum yani. Var ama daha çıkmadı ve görmediğimiz bir sürü mobil oyun da var. Bunun yanı sıra. Görmediğimiz 50 tane mobil oyun var. Yani Monster Hunter Outlanders duyuruldu. Betası oldu ve içine biz halen giremedik. Ama adamlar halen diyor ki pay to win oyun bulamazsın. Ya saçmalama kanka işte köpek gibi Final Fantasy 14 Mobile bekliyoruz ya. Buralarda baklı bu arada oyun. Fark ettin mi? Bir karakter kayboldu şu anda geri geldi. Onun dışında buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Diğer yerlerin açılması uzun sürecektir. Ama dediğim gibi oyun içerisinde recruit sistemi vardır. Yanınızda gezdirebileceğiniz şu tarz şuna benzer anime karakterleri oluyor ve bunlar SSR'a kadar çıkıyor. Exchange'ler vardır. İtemde item yükseltmeleri vardır. Aynı zamanda bu itemler gittikçe işte yeşil pembe gibi şeylere gidiyor. Falan filan böyle bakabilirsin. Başka da sana söyleyebileceğim bir şey yok. Oyun hard da pay to win'dir. Kimse aksini iddia edemez. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak abi. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşürüz. Yeni mobil oyunlar kanalımızda kendisine bir yer bulmaya devam ediyor. Hoşça kal.